Bir yalan kaç hayatı mahveder? Ve bir evlilik gerçekten bir borcu öder mi? Bir Yalanın Bedeli isimli hikayemizin birinci bölümüne başlıyoruz. Lavabonun kenarına iki eliyle tutundu. Parmaklarının ucu beyazlamıştı. Aynaya bakmadı. Çünkü gözlerinde artık tanıdığı biri yoktu. Şaşkınlık değil, güvenin kırılma sesi vardı orada. Ağzını çalkaladı, suyu tükürdü, bir daha tükürdü. Ama o tat gitmedi. İkiyüzlülük, insanın boğazına takılan, ne yutulabilen ne de çıkarılabilen bir şeydi. Göğsünün ortasında bir el durmuş gibiydi. Nefes aldı, veremedi. Bir daha aldı, yarım kaldı. Hayır, diye fısıldadı. Kendi sesini duyunca ürperdi. Az önce söylenen cümle hala kulaklarında çınlıyordu. Aileyi kurtarman gerek. Bunu ancak sen yapabilirsin. Canını yakan buydu. Teselliye ihtiyacı varken düşmanın kendi içlerinden çıkması. Duvara sırtını dayadı. Yavaşça aşağı kaydı. Soğuk fayanslar bacaklarını üşüttü. Zihni hızlandı. Konuşmalı mıydı? Sessiz mi kalmalıydı? Yine her zamanki gibi mi yutmalıydı her şeyi? Ve o an fark etti. Bu bir seçim anıydı. Ya kendini yutacaktı, "Büyütmemeliyim." diyerek ya da ilk kez kendi kalbini koruyacaktı. Derin bir nefes aldı, ayağa kalktı. Bacakları titriyordu ama yürüyebiliyordu. Salona çıktı. Ağabeyi annesinin yanında oturuyordu. Sakin, rahat. Sanki birinin hayatı hastane odasında pamuk ipliğine bağlı değilmiş gibi. Ve o an anladı. Birazdan ağabeyinin suçu için yalan söylemesi istenecekti. Annesi karşısına geçti. Bu sefer bağırmadı. Bağırsa daha kolaydı. Sesi yumuşaktı. Ama o yumuşaklık insanın boğazına dolanan bir ip gibiydi. "Babanı unutma." dedi. "Kaç aydır hastanede yatıyor." "Masrafları kim ödüyor sanıyorsun?" Kızın içi sıkıştı. Annesi devam etti. "Evi kim geçindiriyor? Bu evin yükünü kim taşıyor?" Ağabeyin, ağabeyi başını öne eğdi. Bir an mağdur gibi göründü. Ve o an anladı. Bu bir oyun değildi sadece. Bu bir plandı. Annesi bir adım yaklaştı. Gözleri doluydu ama Çağla artık farkı biliyordu. Bu gözyaşı acıdan değil, iknadan doğuyordu. "Bir kere," dedi. "Sadece bir kere bize yardım edeceksin. Sonra herkes unutur. Kimse zarar görmez." Çağla'nın kalbi, "Yalan," diye bağırdı. Ama annesinin cümlesi tek hamlede hepsini devirdi. "Eğer ağabeyin giderse babanın masrafını ödeyemeyiz. Bu ev biter. Biz biteriz." O an hissetti. Bedel yine ona kalmıştı. Ağabey başını kaldırdı. "Sadece söyleyeceksin," dedi. Bir cümle. "Hayatım kurtulacak." Çağla'nın dudakları kurudu. İçinden bir şey yavaşça çöktü. Ve en korkuncu da şuydu. O hayır diyemedi. O gece odasına kapandı, uyuyamadı. Gözlerini kapatsa, lavabonun başındaki o kusma geri geliyordu. Ve bir görüntü daha, hastane odasında yatan o adam. Onu hiç görmemişti. Adını bile bilmiyordu. Ama beyninin içinde tek bir soru dönüp duruyordu. Benim yalanım. Onun hayatına ne yapacak? Sabaha karşı kalktı, montunu aldı, sessizce evden çıktı. Telefonundan hastanenin adını buldu. Bir süre ekrana baktı, sonra yürümeye başladı. Kalbi deli gibi atıyordu. Hastanenin kapısından girince o tanıdık koku çarptı yüzüne. İlaç, umut ve korku. Danışmaya yaklaştı. Sesinin titremesine engel olamadı. Trafik kazası geçiren biri vardı. Soyadı İlgın. "Odası nerede acaba?" Görevli gözlerini kısarak baktı. Sonra ekrana döndü. "Yoğun bakım," dedi. "Durumu kritik." Çağla'nın içinden bir şey koptu. Tam dönüp gidecekti ki telefonu titredi. Ağabeyi. Mesaj tek cümleydi. "Karakola geliyoruz. Hazır ol." Çağla bir an durdu. Sonra derin bir nefes aldı ve karakola gitti. Kapıdan girer girmez boğazı kurudu. Ellerini sıkıyordu. Avuç içi terledi. Sorular başladı. Aracı kim kullanıyordu? Nereden geliyordunuz? Ne kadar hızlıydınız? Her soru kafasına atılan ayrı bir taş gibiydi. Bir an sustu. Bir an annesinin sesi geldi kulağına.
Aileyi kurtarman lazım. Bir anda yoğun bakım kapısı. O yatak, o sessizlik. Kendini tutamadı. Yutkundu. Arabayı ben kullanıyordum. Cümle ağzından çıkar çıkmaz içi boşaldı. Ama rahatlama olmadı. Tam tersine. Sanki kendi hayatını da bir kazaya sokmuştu. Adını sordular. Çağla. Yaşını sordular. Henüz 18 değildi. İfadeler, tutanaklar, imzalar. Sonra bir kapı açıldı. Çıkabilirsin. Bıraktılar. Ama Çağla biliyordu. Serbest kalan o değildi. Günler sonra hastaneye tekrar gitti. Kemal Ilgın'ı görmek istedi. Camın arkasına geldi. İçeride beyaz bir yatak, hareketsiz bir beden ve o anda birini fark etti. Orta yaşlı bir kadın. Sanki yıllardır uyumamış gibi. Yüzü bembeyazdı. Ellerinin titremesini saklayamıyordu. Kadın cama yaklaştı, fısıldadı. Ne olur, gözlerini aç. Tam o sırada kapı açıldı. Doktor çıktı. Kadına kısa kısa bir şeyler söyledi. Kadın başını salladı, soru sormadı. Çağla omuzları çökmüş halde geri döndü. Ama içinde bir şey büyüyordu. Bu sadece bir kaza değildi. Bu bir yalanın başlangıcıydı. Berk eve döndüğünde saat kaçtı bilmiyordu. Zaman kapının eşiğinde donmuştu sanki. Anahtar kapıda döndü. Ses fazla çıktı. Annesi salondaydı. Uyumamıştı. Bekliyordu. Ne dedi diye sormadı. Sormasına gerek yoktu. Berk'in yüzü cevaptı zaten. Ceketini çıkaramadı. Ayakta kaldı. Sanki oturursa daha da küçülecekti. Borçları silecek dedi sonunda. Sesi çatladı. Sesinde rahatlıktan eser yoktu. Annesi bir an rahatladı. Ama bu rahatlama sadece bir nefeslikti. Bir şartı var, dedi Berk. O an evin içindeki hava değişti. Duvarlar yaklaştı. Tavan biraz daha alçaldı. Ne istiyor, dedi annesi ama gözleri kaçıyordu. Çünkü içten içe biliyordu. Berk yutkundu. Çağla. İsim odanın ortasına düştü. Annesi oturdu, yavaşça. Sanki dizleri değil, kalbi tutmuyordu. "Ne demek Çağla?" dedi. "Ne gibi?" Berk cevap vermek istemedi ama sessizlik daha acımasızdı. Annesinin yüzü gerildi. Sonra bildik o ifade geldi. Acıdan çok, hesap yapan bir ifade. "Başka çare yok mu?" dedi. Ama sesinde umut yoktu. Sadece prosedür vardı. "Yok," dedi Berk. O sırada kapı açıldı. Çağla. İçeri girdiğinde konuşmalar kesildi. Ama kesilen şey sözler değildi. Gerçekti. Çağla ikisinin yüzüne baktı. Bir saniye yetti. "Oldu," dedi. "Değil mi?" Annesi ayağa kalktı. Bu kez sarılmadı, yaklaşmadı. "Gel," dedi. "Konuşmamız lazım." Çağla konuşulacak bir şey olmadığını hissediyordu ama yine de oturdu. Annesi başladı. "Baban hala hastanede. Masraflar artıyor. Ağabeyin elinden geleni yaptı." Çağla sustu. "Bu adam," dedi annesi. "Zor durumda. Hayatı kararmış." Çağla başını kaldırdı. "Benim yüzümden mi?" dedi. O soru odaya çarptı. Berk gözlerini kaçırdı. Annesi cevap verdi. Kimsenin suçu tek başına değil. Ama Çağla gerçeği biliyordu. Gerçek hep en sessiz cümlede saklanırdı. "Ne istiyor?" dedi Çağla. Annesi bir an durdu. Sonra sanki çok normal bir şey söylüyormuş gibi, "Seni, hayatının yerine." Çağla gülümsedi. Evet, gülümsedi. Çünkü bazen insan, aklını kaybetmemek için, başka bir şey yapamaz. Çağla ayağa kalktı. "Bir süre mi?" dedi. "Bir insanın hayatı bir süre midir?" Kimse cevap vermedi. Çağla odasına geçti. Kapıyı kilitlemedi. Gerek yoktu. Yatağa oturdu. Ellerine baktı. Hala titriyordu. O gece ilk kez şunu düşündü. Annesi gerçekten öz annesi miydi? Mezuniyet haftasıydı. Okul bahçesinde kahkahalar vardı. Fotoğraflar, sarılmalar. Son kez denilen anlar. Ama Çağla'nın içi o kadar ağırdı ki sesler ona ulaşmıyordu.
En yakın arkadaşları bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu. Ama kimse sormuyordu. Herkes babasının hastalığına yoruyordu sessizliğini. Çağla da düzeltmedi. Çünkü bazı gerçekler söylenince hafiflemezdi. Sadece daha fazla can yakardı. Mezun olduğu haftanın sonunda annesi ve ağabeyi onu yanlarına aldı. Bir yere gideceğiz dediler. Nereye olduğunu sormadı. Çünkü cevabı zaten biliyordu. Arabada uzun süre sustu. Kimse konuşmadı. Motor sesi kalp atışlarını bastırıyordu. Şehrin dışına çıktılar. Binalar seyrekleşti. Yollar genişledi. Ve sonunda yüksek duvarların önünde durdular. Kemal İlgın'ın evi. Bir evden çok bir sınır gibiydi. Demir kapı ağır ağır açıldı. Bahçe kusursuzdu. Çimler fazla yeşildi. Ağaçlar fazla düzenliydi. Her şey fazla kontrol altındaydı içeri girdiklerinde. Çağla'nın ayağı bir an takıldı. Mermer zemin soğuktu. Evde öyleydi. İç salon büyüktü. Tavanlar yüksek. Duvarlarda pahalı tablolar. Ama tek bir sıcak renk yoktu. Sanki burada. Kimse uzun süre mutlu olmamıştı. Kemal İlgın salonun ortasındaydı. Tekerlekli sandalyede, üzerinde koyu renk bir gömlek. Düğmeleri ilikli, yüzü, ifadesiz. Ama gözleri, Çağla'nın içi ürperdi. O bakışta acı vardı. Ama daha fazlası da vardı, hatırlamak. Annesi konuştu. Sesi fazla nazikti, fazla yumuşak. Ağabey başını eğdi. Özürler, cümleler, açıklamalar. Çağla dinlemedi. Çünkü konuşulan şeyler. İnsan gibi konuşulmuyordu. Sanki bir eşya bırakılıyordu oraya. Bir noktada annesi sustu. Ağabey sustu. Kemal konuştu. Sesi yüksek değildi ama o da onun sesine çekildi. Burada kalacak dedi. Tek cümle. Ne süre söyledi, ne şart açıkladı. Sadece bir hüküm. Annesi başını salladı. Ağabey nefes aldı. Rahatladılar. Çağla ise o an anladı. Bu ev bir yuva değildi. Bu ev bir bedeldi. Annesi ayağa kalktı. Biz gidelim dedi. Çağla alışır. Alışır. O kelime Çağla'nın içinde bir şeyleri kopardı. Kapı kapandı. Ayak sesleri uzaklaştı. Çağla koskoca evde. İlk kez gerçekten yalnız kaldı. Kemal'in tekerlekli sandalyesi hafifçe hareket etti. Tekerlek sesi salonda yankılandı. Bundan sonra, dedi Kemal, gözlerini ondan ayırmadan, aynı evdeyiz. Çağla cevap vermedi. Çünkü bazı cümleler. Cevap değil, kaçış isterdi. Ve bu evde kaçacak yer yoktu. Masaya oturduğunda saat akşama yakındı. Salon büyük, masa gereğinden uzundu. Kemal masanın başındaydı. Tekerlekli sandalyesi masaya çok yakındı. Kaçacak boşluk yoktu. Çağla sandalyeye ilişti. Oturmak yanlış kelimeydi. Sanki beklemeye bırakılmıştı. Tabaklar geldi, hizmetli kadın sessizdi. Göz göze gelmemeye özen gösteriyordu. Kemal konuşmadı ama baktı. Bakışı. Öfke değildi, merhamet hiç değildi. İnceleyen bir bakıştı. Sanki bir eşya almış ve kusur var mı diye kontrol ediyordu. Ya, dedi sonunda. Tek kelime. Çağla çatalı eline aldı. Elinin titrediğini fark edince çatalı masaya bıraktı. Kemal gülümsedi. Ama o gülümseme yüzüne değil, niyetine aitti. Benden korkuyorsun, dedi. Sesini yükseltmedi. Bu daha beterdi. Çağla başını kaldırmadı. Hayır, dedi. Ama sesi ona ihanet etti. Kemal yemeğine devam etti. Bir süre sonra ekledi. İyi. Korku, düzeni sağlar. Yemek bitmeden kalktı. Sandalyenin sesi. Salonda yankılandı. Kapıdan çıkarken durdu. Odana çık dedi. Dinlen. Yarın konuşuruz. Yarın kelimesi. Çağla'nın midesine oturdu. Odayı gösterdiklerinde kapıyı açık bıraktılar. Bir şeye ihtiyacın olursa, hizmetli kadın cümleyi bitirmedi. İhtiyaç kelimesi. Bu evde tehlikeliydi. Kapı kapandı. Oda büyük değildi. Ama fazla boştu.
Duvarlar konuşmuyordu. Çağla kapıyı kilitledi ama kilit ona güven vermedi. Yatağa uzandı. Gözleri tavanda sabitlendi. Kalbi hala masadaydı. Gece. Ev uyumadı. Sadece sessizleşti. Alt kattan tekerlek sesi geldi. Sonra durdu. Çağla yutkundu. Yorganı çenesine kadar çekti. Gelmez dedi içinden. Gelmez. Bir ses daha. Koridorda. Çok yavaş adımlar. Sonra kapının önünde durdu. Ayak sesi yoktu artık. Ama varlığı hissediliyordu. Kapı kolu kıpırdamadı. Ama nefes kapının arkasındaydı sanki. Çağla hareket etmedi. Nefes almadı. Sanki fark edilirse. Çağrılacaktı bir süre sonra. Tekerlek sesi yeniden duyuldu. Uzaklaştı. Ama Çağla rahatlamadı. Çünkü artık biliyordu. Bu evde gece bitmezdi. Sadece sıra beklerdi. Ve kapıya bakarak düşündü. Bir gün açılacak. Ve ben hazır olmayacağım. Kemal o gece gelmedi. Ama Çağla. Bir daha asla. Rahat uyuyamadı.